Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yeni bir kare motif çalışmasıyla geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu motifle çok güzel hırkalar, yelekler, bluz çalışmaları çok güzel olur. Ve çanta çalışmalarında motifi değerlendirebilirsiniz. Motifimi yaparken koton ipler kullandım. 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Şöyle hemen tığ numaramı da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Motifimin ölçüsü 12 santimetre oldu. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla şöyle halkamı kapattım. Şimdi şu ipimi arada gizleyerek şöyle 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Hemen bir ip aldım. Şimdi halkamızın içine bir ikili trabzan yapacağım. Sizler sihirli halkayla da başlayabilirsiniz burada. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şimdi yarım ikili trabzan yapacağız. Başta zincirimiz olduğu için o şekilde başladık. Şimdi burada ilk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Şöyle ikincisi. İlk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 yarım ikili trabzan yapıyoruz. İlk ikisini aldım. Şöyle uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk iki ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 8 tane ikişerli yarım ikili trabzan grupları yapacağız. Aralarda 3 zincirimiz var. Toplamda 8 tane trabzan gruplarını tamamladım ve sonda yine 3 zincir çektim. Hemen burada şu ikisinin ikinci trabzanın üzerindeki şu iki ilmekten battım. Burayı da yarım ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen şöyle kaydırmayla kapattım. Zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle ipimi çektim. Tekrar kaydırma yapmış olduğum boşluktan ipimi arkaya çekiyorum. Üzerine örerek bu ipimizi gizleyeceğiz. Evet, rengimi değiştiriyorum. Hemen başlangıç ilmeğimi attım. Herhangi bir 3 zincir boşluğundan başlayacağız. Şöyle battım ve yine direkt sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şöyle kenara kaydıralım. Şimdi bu ipimi de yine üzerine örerek gizleyeceğim. Şimdi 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar yine ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım ve üçüncüsü. Şimdi baştaki zincirimizle beraber 4 tane oldu. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi bir ip aldım. Sıradaki boşluğa şu iplerimizi de daha sonra buradan keseceğim. Sıradaki boşluğa 4 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk iki ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Ve şöyle üçüncüsü, dördüncü yarım ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Evet, ikinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 5 tane zincirimi çektim. Hemen burada şu trabzanın tepesine hepsini topladığımız
Şöyle ilmeğin üzerine battım. Buradan kaydırmayla kapattım. Yine zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle ipimi önce çektim. Daha sonra arkaya çekiyorum. Evet, hep aynı şekilde yapacağız kapanışlarımızı. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi buradaki 3 zincir boşluklarının hepsinin içine 5 tane ikili trabzan yapacağız bu sırada. Aralarda zincir çekmeyeceğiz. 5 tane ikili trabzanla devam edeceğiz. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sıradaki boşluğa atlıyorum. Tekrar 5 ikili trabzan. Son sırayı tamamladım. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman biraz gerginlik olabilir. Şöyle biraz elimizle esnetelim. Bakın bu şekilde görünebilir. Bunu yeni sırayı yaptığımız zaman bu düzelecek. O yüzden burada endişe etmeyin. Gördüğünüz gibi şöyle bu kadar bir gerginliği var. Hemen şöyle rengimi değiştirdim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi herhangi bir dörtlü trabzanın üzerinden başlayacağız. Şimdi burada şuraya batıyorum. Şöyle direkt trabzan yaparak başlayacağım. Tığıma bir defa ip aldım. Hemen buraya battım. Buradan tığımı önden çıkardım. Hemen buradan bir ip aldım. Şöyle tutmuş olduğum iki ilmeğim var. Buraya şöyle ikili trabzanımı yaptım. Biraz uzatarak yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir tane V boşluğumuz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Çok gevşek de çekmiyorum. Hemen şimdi sıradaki bu yarım trabzan grubunun üzerine bir tane ikili trabzan yapacağım bu defa. Hemen şöyle ikili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi buradakilerin boyunu biraz geçiyor. Yani biraz uzatarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi yine V boşluğu yapacağız burada. Hemen buradan alıyorum. Şöyle önden çıkardım. Buradan şöyle uzatarak ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi yine aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu bizim V boşluğumuz. Yani köşelerimiz aynı zamanda da. Şöyle ben de elimi yatay tutmaya çalışıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Yani aralarda bir ikili trabzanımız var. Daha sonra bir tane de V boşluklarımız var. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada bir ikili trabzan yaptım. V boşluğuyla başlamıştık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradaki ilk trabzanımızın üzerine şöyle batıyorum. Buradan kaydırmayla bağladım. İpimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim. Tekrar ipimi arkaya çekeceğim. Evet. Bu şekilde şu ipimiz bu tarafa doğru
şöyle bu tarafa doğru gittiği için bu taraftan gelirken üzerine yani trabzanlar örerken gizleyebilirsiniz. Buradaki ipimizi de bu tarafa doğru gizleyebilirsiniz. Evet, tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen şöyle tığıma bir başlangıç ilmeği attım yine. Şimdi herhangi bir V boşluğundan başlayacağım. Şöyle ben ipimizin olmadığı yerden başlayacağım. Şu kısımdan. Şimdi buraya battım. Hemen bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi burada şöyle ilmeğimi aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte üçlü trabzan yaptım. Yani bir ip alarak üçlü trabzan yapıyorum. Çünkü çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Bu şekilde burada yarım köşe yaparak başladım. 3 tane ikili trabzanımız var. Şimdi burada hemen boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şöyle 2. Üçüncü trabzanım, bakın burada 5 tane ikili trabzanımız var. Şöyle üçüncü trabzanın üzerine batıyorum. Zincirimiz arada kalıyor. Buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar boşluğa batarak yani aradan bu şekilde buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar sıradaki boşluktan devam ediyorum. Aradaki trabzanımızı atladım. Yine 2 ikili trabzan. Şimdi üçüncüsünü hemen burada 1 2 üçüncüsünün üzerine battım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar boşluğa batıyorum. 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi V boşluğunun olduğu yere geldim. 3 ikili trabzan şöyle 3 kere de çıkarak yapıyorum. Bir, iki, üç zinciri çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Pardon, 3 kere de çıkarak yapıyorum. Üçlü trabzan. Bu biraz sahte üçlü trabzan olduğu için o yüzden üçlü trabzan demiyorum. Evet, şöyle üçüncüsünü yaptım. Yine sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Üçüncüsünü şöyle alttan alacağım. Hemen 1 2 3 zincirimiz arada kalacak. Tekrar boşluğa 2 ikili trabzan. Evet, trabzanı atlıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz ve boşlukların içine de köşelerimizi yapıyoruz. Başladığımız yere geldiğimiz zaman burada yarım köşeyi tamamlayacağız. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada yarım köşemi tamamlayacağım ve şu ipimi de gizleyeceğim. Hemen ilk V boşluğunun içine batıyorum. Buraya 3 tane daha şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncü trabzanımı yaptım. Hemen bir ip aldım ve ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. 3 ilmeğimi bu şekilde kapattım. Tekrar bir zincir çektim ve ipimi kestim. Evet, şöyle bakalım hemen. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Son sırayı yapacağız. Son sırada bütün trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Sadece köşelerde 2 zinciri çekeceğiz ve burada 3 kere de değil de ikili trabzan yapacağız. Yani normal şöyle ikisini birlikte şeklinde ikili trabzan yapacağız. Sadece 2 tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzanların üzerinden devam ediyorum. Hemen bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde 2 ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 2 ikili trabzanımız var. Sırayı tamamladım ve başladığım yere geldim. Hemen yarım köşemizi tamamlıyoruz. Boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum.
Şöyle ve kapatırken bir ip aldım. İlk zincirin içine, ilk trabzanın üzerine battım. 3 ilmeğimi birlikte topladım ve bir zincir çektim. Hemen şöyle ipimi kesiyorum. Evet, motifimizin anlatımını tamamladık. Şöyle hafif bir buhar ütüsü yaparsanız daha güzel durur. Şöyle hemen diğer motifimize getirelim. Burada motiflerin rengini değiştirerek de farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ben burada ikisini de aynı renkle yaptım. Çünkü belki farklı bir projede kullanırım diye ikisini de aynı renkle yaptım. Sizler dediğim gibi burada renkleri değiştirerek, yani açık rengin yerine bu koyu rengi kullanırsanız daha farklı bir görünüm elde edersiniz. Evet, motiflerin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.